Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine son zamanların trendi olan bu güzel eldivenin anlatımını yapacağım. Sizlerle birlikte naçizane birçok videosu var ama benim de anlatmam istendi bazı izleyicilerim tarafından. Ben de kendi tarzımca şu şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum eldivenin yapımını. Şöyle minik bir farklılık yaptım. Burada istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Aksesuarla, farklı şeylerle, fiyonklarla olanı var. Ben de şöyle minik papatyalar yaparak bu kısmı biraz daha canlandırdım. Bilek kısmını. Hem de şu ortadaki birleşme yani ayrım noktası kapansın diye de güzel bir e, fikir oldu. Şimdi hemen hızlıca yapımına başlamak istiyorum arkadaşlar. Kullandığım ip malzemesi koton bir ip kullanıyorum. Tuhafiyelerde bulabileceğiniz, rahatlıkla bulabileceğiniz bir iptir. Koton. Yüzde %55-60'ı koton karışımlı bir ip olacak. Zaten ince yapılı bir ip. Şöyle göstermek istiyorum. Renklerim iki rengimle birlikte sizlerle şöyle tonlarını farklı kullanabilirsiniz ama şu uç kısmı açık renk olduğu için olursa daha güzel eldivene hareketlilik katacaktır. Hızlıca eldivenimizin bilek kısmından başlayacağız. Lastik kısmından. Kullandığım tığ numarası da 2,5 milim bir tığla örüyorum. Çok basit dediğim gibi eldivenimiz. Hızlıca şöyle başlamak istiyorum. Toplamda ben 38 zincir çekerek başlıyoruz. 38 zincirle dediğim gibi esnek olmayan bir ip yapısına sahip bu koton ip. Yani esnemiyor. Lastik kısmını ördüğümüzde de ona göre uzunluğunu siz dilediğiniz kadar bilek kısmının uzunluğunu istediğiniz kadar uzun yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen belirli bir kural olan bir sayısı yok bunun yani. Bu sayıda olacak 38 zincirle başlanacak diye bir kaide yok. Siz dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. O yüzden de zincir sayısını fazla çekerek de bileklik kısmını, renkli olan kısmını uzun tutabilirsiniz. Şimdi 4, 5, 6, 38 zincir çekerek gelelim. Evet, 38 üzerine son yaptığım zincir değil yanındakine batarak toplamda 37 tane sık iğne yaparak şöyle tek dallarını alıyoruz. Sonuna kadar toplamda 37 sık iğnemiz olacak. Bunu tamamlayalım. Batarak şöyle iki ilmeğimi birden çıkıyorum. Hiç ipimi tığıma dolamadan direkt zincir içerisine batıyorum. İkisini birden çıkıyorum. Sık iğne tekniğiyle sonuna kadar gelelim. Sonuncu ilmeğimize de batarak zaten şurada başlangıçta bir düğüm atıyoruz. İlmek başlarken bir zincir çekiyorum ve son yaptığım alt sırada son yaptığım sık iğne ile arka dışa bakan tek dalına batarak yine sık iğne ile her sırada 37 sık iğne olmasına özen gösterin. Sayıları kontrol ederek ilerleyelim. Eksik veya artırma yaparak, eksiltme yaparak yanlışlık yapmayı önleyelim. Sonuna kadar yine tekrar bakın şöyle dış dalları içe kalıyor. Bize bakan dalları ilmek şeklinde görünecek. Buralar diş olarak çizgi halinde belirginleşecek. Sonuna kadar 37 sık iğne yapalım yine. Sonuna geldim. Şu son battığım yeri göstermek istiyorum. Burada son arka dalını almadan direkt şu iki yani zincir içerisine ikisini birden alarak batıyorum ben arkadaşlar. Daha düz bir kenar kısmı oluyor. İkisinin ortasına tam batarak sonlarda böyle bir şekilde batma şeklim var. Hemen yine bir zincir çektim. Yanındaki ilmekten sık iğne yaparak başlarken hep sürekli tek dallarını batarak başlıyoruz. Sadece sondaki tek ilmeğe bu tarafa geldiğimde de yine göstereceğim. Birkaç sırada battığım tek dalına değil de direkt içerisine sık iğne içerisine batıyoruz. Şimdi yine bu tarafa doğru üçüncü sıramız gelelim. Yine sonuna geldim. Son ilmeğimi
bu tek dalını değil, hemen direkt sık iğne içerisine batarak 2 tane ilmeğimi de aynı anda öreceğim. Bakın şöyle ikisini bir alarak direkt sık iğne yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Yine yanındaki ilmeğin dışa bakan tek dalını alarak, kusura bakmayın, devam ediyorum. Ve bu sırayı da, yani her seferinde her sırada 37 sık iğnemiz olacak. Sadece son battığım kısımları şöyle direkt içerisine batarak, şu kısımlara batarak ilerleyeceğiz. Diğer geri kalan hepsine dış dalından, tek dalından batarak bu böyle şu kısımdaki çizgilerden oluşturacağız arkadaşlar. Şöyle görünümlü 2 sıradan oluşan diş olarak diyorum ben buna. Bunu toplamda 19 sıra yapacağız. 19 sıra şu görüntü olacak. 19 sırayı çift çarparsanız kaç sıra? Her bu sıra 2 sıradan oluşuyor. Yani şu görüntü, şu çıkıntı 2 sıra sık iğneden oluşuyor. Biz bu görüntüden, yani şu diş sırasından 19 sıra yapalım. Toplamda da yaklaşık 38 sıraya denk gelecek sanırım. Bunu örelim, sonuna kadar uzatalım. Zaten ne kadar ölçüde olduğunu da sizlerle birlikte ölçeceğim. Genişliğini ve uzunluğunu. Hemen hızlıca bu eldivenimizin lastik kısmını yapalım. Eklemeden önce bunu bitirip sonrasında devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın sonuna kadar geldim ben. Sonunda da bitirdim. Şöyle şu kısımdan sayıyoruz. Bu tarafı bize dönük olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sıradan oluşmuş oldu. Hemen şimdi ben hızlıca ne kadar bir ölçüde yaptığımı söyleyeceğim. Şu kısmı arkadaşlar yaklaşık 14 buçuk 15 santime yakın, 15 santim kadar oldu diyelim. Çünkü şöyle hafif de ele taktığımda elime esneme payı da olacaktır. Bu kısmını ölçtüğümüzde de ne kadar olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Şöyle iyice düzeltmek istiyorum. Bu kısımda yine 17 santim 18 santim aralığında taktığımız o kısımda esneme payını, çok esneme payı olmaz koton ip olduğu için. Yani dediğim gibi bunun uzunluğunu sadece benim yaptığım elime taktığım yani ölçüsünü söyledim. Siz bunu hem bu kısımdan uzun yapabilirsiniz hem de eliniz bu dar geliyorsa daha şu diş sırasını fazla yaparak da tamamlayabilirsiniz. Şimdi hemen burada ne yapıyoruz biz? Birleştirme işlemini gerçekleştireceğiz. Birleştirme işlemini gerçekleştirmek için katlıyoruz kısmından. Direkt şu köşeyi ilk alıyorum. Çıkıyorum. Yine şu dibinden bir kez daha iç dalına batarak yine aynı yere sabitliyorum. Tığla, iğneyle de yapabilirsiniz. Yine iç dalından ve karşılıklı birkaç tane yaptığımızda daha belirgin olacak. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Tekrar yine iç dalını ve burada görünen bakın sık iğne içerisine batıyoruz. Son battığımız yer şimdi sıradakine kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Yine sıradakinin iç dalını aldım ve burada yine sıradakine direkt içerisinden batıyoruz. Bu şekilde birleştirmemiz oluyor. Yine sıradakinin içerisine karşıdan geçiş yaparak kaydırma tekniğiyle bu sırayı sonuna kadar 13 ilmek kalana kadar birleştirelim. 13 ilmek birleştirmeyeceğiz arkadaşlar. Burası ters tarafı, düz tarafı da çevirdiğimizde bu kısım olacak. Hemen devam edelim. 13 ilmek kalana kadar burada birleştirelim. Evet, 13 ilmek kalana kadar birleştirmeyi yaptık. Burada bir tane zincir çekiyorum ve ipimi burada, bu ip renkli iple ördüğüm kısmı, bileklik lastik kısmını bitirdik. İpimizi arkadan temizleriz. Burası zaten ters taraf olacak. Bakın düz tarafı yine lastik kısmı devam eden bir şekilde dikiş izi belli olmadan birleştirme kısmı birleştirdik. Şimdi hemen çeviriyoruz.
çevirdik bu kısmını. 13 ilmeğimiz kaldı. Şöyle yaparak şu ipimizi de temizleyelim. Bir tane düğüm atacağım ben bu ipime. Çünkü aradan batacağım için bu ipi aradaki kısım açılmasın diye hem de buradan temizleyeyim. Devam edelim. Açık renkle krem rengi, yani çok beyaz ekru bir renk kullandım. Bunu en son yine ayarlamasını yapacağım. Şu orta kısmından, tam birleştirme yeri olan kısmından başlıyoruz arkadaşlar. İpimi aldım. Hemen tam ortaya batarak başlıyorum. Şöyle 2 ilmek almak istiyorum ben. Tam orta kısmından bir zincir çekiyorum. Yine buraya bir sık iğne yaparak sağlamlaştırıyorum ipimi. 1 2 ikinci oluyor, 3 4 5 ve 6 zincir burada çekeceğim. 5 zincir ilk etapta. Hemen başını alıyorum. Şu kısımda bakın, ilk çıkıntımızın olan kısmı yine kenarına 1 2 3 seferde çıkıyorum. 2 zincir çekiyorum arada ve sayıyorum arkadaşlar. Tersten şu dışta olan dallarından ne yapmıştık? Biz 13 ilmek kala eklemeyi bırakmıştık. Şu kısımdan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14'üncüye batıyorum. Tek dalına şöyle görünecek o dallar. Yine 3 seferde çıkacağız. Burayı 2 3 başını bir kez doluyorum. Ama 3 seferde çıkıyorum. Arada yine 2 zincir çektim. Tekrar sayarak ilerleyelim ki farklı yerlerde batmalar olmasın. 1 2 3 şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14'üncüye yine bir kez başını aldım. 13 ve 14. Şöyle 14'üncüye önce ilmeğimizin içinden çıkarıyorum. Tekrar göstermek istiyorum orayı. Bakın, buraya battım. 1 2 3 seferde çıktım. 2 zincir çektim. Yine sayarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Şu dışa tek dallarına batarak ilerliyoruz. 1 2 3. Yine arada 2 zincir çektim. Her her böyle sırada şu kalan şerit, yani çizgi olan kısımlardaki tek dalların ben 14'üncüsüne batarak ilerleyeceğim. Aralarda 2 zincir çekeceğiz sonuna kadar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 arkadaşlar. Sonuna kadar gelelim. 3 seferle çıkıyoruz. Başını bir kez dolayıp böyle kutucuklar yapacağız. Toplamda 22 tane kutucuğumuzun olması gerekiyor. Sonuna kadar bunu devam ettirelim. Evet arkadaşlar, geldim. Şunu başta belirteyim. Ben şu başta 22 kutucuk olacak ya, bunu söylemeyi unutmuştum. Hem bu kısma battım arkadaşlar. Bir de hemen aynı diş sırasının yanındaki dışarıda kalan dalına bir tane daha yaptım. Burada şu kısmı yani yapmadan size göstermişim. Bir taneyi atladım. Direkt buraya batmışım şu kısımdan sonra. Bu araya bir tane daha ekledim. Tekrar geriye söküp. Bunu da söyleyeyim. Toplamda şimdi 21.yi yapacağım arkadaşlar. 22. kutucuktan oluşmuş olacak. Hemen şimdi sıradakini de şöyle yine aynı kısma bir de şu içerisinden geçirdim ben. Hem orayı tutsun sabitleyerek arkadaşlar.
Şöyle göstermek istiyorum tekrar. Hafif alıyorum, yani çok böyle içerisine batmıyorum. Buradan tam bu kenardaki kısma 21.yi yapıyoruz. 22.yi de tekrar göstermek istiyorum. Yani bir tane de bu kenarına gelecek. Onu 3 seferde yine çıkıyoruz. 2 zincir çektim ve burada 5 zincir çekmiştik. 3. zincir tepesine birleştiriyoruz. Bu sıramız bu şekilde 22 kutucuktan oluşmuş oldu arkadaşlar. Hemen bu ortaya bir tane kaydırmayla geldik, geçiş yaptık bu kutunun ortasına. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Hemen aynı kutucuk içerisine yine 3 seferde çıktım. Bir trabzan yaptım. Böyle bir V oluştu. Direkt başına alıyorum. Hiç zincir çekmeden arada bir kutucuk bırakıp diğerine geçiş yapıyorum. Burada yine bir V oluştu. 3 zincir çekiyorum şimdi bu aralarda arkadaşlar. Ve aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. 3 kez de çıkıyorum. Bir V oluşturuyorum. Yine bir kutu atlıyorum. Diğerine yine 3 seferde çıkarak bir kutucuk oluşturuyorum. 3 zincir çektim. Aynı kutucuk içerisine bu şekilde V'ler oluşturuyoruz. Yine zincir çekmeden bir kutu atlıyorum. Diğerine geçiş yapıyorum ve bir V oluşturuyorum. 1 2 3. Eğer ipiniz ya da kalınsa ipinizin, elinizin ayarına göre buralarda bunlarla, bu sayılarla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin elinize taktığınızda çok gerginse, yani çok sık olduysa bu 4 zincir olabilir. Ya da yine çok sıkıysa, dediğim gibi eliniz, kullandığınız ip daha ince ise şu kutuları atlamadan direkt her kutu içerisine bu V'leri yapabilirsiniz. Aralarda 2 zincir çekerek sayılarla tamamen bunu ayarlayabilirsiniz. Bu benim kullandığım ip ve tığ numarasına göre. Elimi de ne çok sıktım ne çok da gevşek bırakarak ördüm. O yüzden de verdiğim sayılar eğer sizin ölçülerinize uymuyorsa rahatlıkla sayılarla, zincir sayılarıyla bunlarla oynayabilirsiniz. Şimdi benim gösterdiğim şeklinde sonuna kadar devam edelim. Evet, şimdi yine şu son kısmını göstermek istiyorum. Bir V oluşturmuştuk. Bir tane atlıyoruz. Hiç zincir çekmeden arada bir kutu boş bırakıyoruz. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyoruz. Aynı kutu içerisine bir trabzan daha yapıyoruz. Şimdi hiç zincir çekmeden, bakın arada bir tane denk geldi. Kutucuğumuz var. 6 zincir çekmiştik. Bu 6 zincir çektiğimiz zincirin tam 3. ilmeğine, zincir tepesine batarak kaydırma tekniğiyle birleştirdik. Burada V'lerimiz devam etti birbirine. 22 kutucuk olursa sizinki de bu şekilde denk gelecektir arkadaşlar. Eğer daha fazla yaparsanız da bunu denk getirmeye özen gösterelim sayarak. Kutucuklarımız gelmesi de önemli değil. Yani burada bir kutucuk denk gelmeseydi de şu arada bunu örgü hilesiyle gizleyebilirsiniz. Sıkıntı değil. Şimdi tekrar araya bir kaydırmayla giriş yaptım. 1 2 3 4 5 6. Bu üçüncü sıramız oluyor. Yine aynı yere, aynı kutucuk içerisine yine bir V oluşturdum ve hiç zincir çekmeden, bakın, buraya yanındaki kutucuğa geçiş yaptım. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yere bir V oluşturdum. Hiç zincir çekmeden diğer kutucuğa geçiş yaptım. 1 2 3 zincir çekip aynı kutucuk içerisine bir V oluşturdum. Zincir çekmeden diğer kutuya geçiş yapıyorum. Yine bu üçüncü sıramızda bu şekilde ilerleyecek. Sonuna kadar gelelim. Trabzanlarımız hep 3 seferde çıkıyoruz. Sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet, sonuna geldim. Yine son kısmını birleştiriyorum. Hiç zincir çekmeden yine bir V oluşturdum. Hemen yine buraya geldim.
Şimdi 3 zincir çekiyorum. Dördüncü sıramız oluyor ve yine 3 seferde çıktım. Trabzanlarımızı yapacağız. 2 tane olacak. Arada 2 zincir çekiyorum. Başta çektiğim zinciri de bir tane saydım. Yine aynı kutucuk içerisine bu şekilde iki başlı trabzan, ortada 2 zincir, yine 2 trabzan yaparak geçiş yapıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Direkt diğer kutucuğa geçiyorum. 1 2 2 zincir çektim ve yine yanına 1 2 zincirle 2 trabzanla devam ettik. Yine hemen diğer 3 zincirle oluşturduğumuz tüm kutular içerisine, boşluklar içerisine bu şekilde 2 trabzan yaparak arada 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yere 3 seferde çıktım. Yine 2 trabzanımızı yaparak devam ediyoruz. Sonuna kadar bu sırayı da dördüncü sıramız oluyor. Hiç zincir çekmeden geçiş yapıyoruz direkt. Diğer boşluğa sadece bu boşluklarda yaptığımız bu iki trabzan arasında 2 zincir çekiyoruz. Bakın 2 zincir çektim ve 2 trabzan daha yapıyorum. Diğer yanındaki boşluğa geçerken hiç zincir çekmeden geçiyorum. Sonuna kadar bu sırayı da dördüncü sıramızı tamamlayalım. Sonuna geldiğim son kutucuğumun içerisine bu şekilde modelimizi ördük. Hiç zincir çekmiyorum. Direkt bu zincir tepesine batarak birleştiriyorum. Yanında hemen bir tane kaydırmayla içeriye giriş yaptım. Yine burası 5. sıramız. 3 zincirle başlıyoruz ve yine trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. Bu sırada 3 trabzana çıkardık. Başta çektiğim 3 zincir, arada yine 2 zincir. Yine aynı boşluk içerisine 1 2 3 trabzan. Hiç zincir çekmiyoruz. Yine direkt diğer boşluğa, yani 2 zincirle oluşturduğumuz bu boşluklara geçiş yapıyoruz. 2 3 arada 2 trabzan, pardon, 2 zincir ve yine 3 trabzan örerek 3 seferde çıkıyoruz. 1 2 3 trabzan oluşturduk. Yine zincir çekmiyoruz. Bir yanındaki diğer boşluğa 2 zincirle oluşturduğumuz boşluklara geçiş yapıyoruz. 1 2 3 seferde çıktığımız trabzanlarımızdan 3 adet yaparak yine arada 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 bu trabzanlarımızı 3 kez bu sırada tekrarlıyoruz. Bakın, her 2 zincirlik boşluğa bu şekilde yaparak devam edelim sonuna kadar. Evet, sonuna yine geldim. Bakın, son kısmı da yaptım. Yine buradaki ikinci trabzanın, yani çektiğim 3 zincir değil de bu ilk yaptığım trabzan tepesine birleştirme yaptım. Yanından bir trabzan daha kaydırma ve kutucuğun içerisine üçüncüyle geçiş yaptım. Şimdi bizim 1 2 3 4 5 6. sıramıza geçiş yaptık. Bu son sıramız olacak, bu trabzanla yaptığımız 3 zincirle yine başlıyorum. Bu sırada 4 trabzan olacak. 2 sıra, pardon arkadaşlar, yine 3 trabzanla devam edeceğim ama dediğim gibi arada şöyle yine geçiş yaptığım yerlerden 2 zincir çekiyorum. Bu sırayı siz eğer yani çok gergin, filoşlanmıyorsa eldiveniniz sona doğru 4 trabzanla da devam edebilirsiniz. Benim ideal geldi bu sayılarım. 3 trabzanla yaparak istediğim görüntüyü elde ettim. Duruşu, yani eldivenimde. Bunu dediğim gibi sayılarla oynayabilirsiniz rahatlıkla. Kendi elinizin kullandığınız tığ ve ip ayarına göre de bu sayılarda örülecek diye bir kaide yok.
Ben sadece kendi ördüğüm ölçülerde kullandığım ipe göre de bu şekilde ördüm. Ölçüsü bana bu şekilde güzel, ideal geldi. Sonuna kadar yine bakın bu sırayı da örelim. Önce 2 2 başladık. Sonra 2 sırayı da üçerli trabzanlarla devam ettirelim. Sonuna kadar gelelim. Evet, şimdi bakın yine sonuna geldik. Yine buradaki ilk yaptığım trabzan tepesine birleştirdim. Yanındakine yine bir kaydırma. Burada sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bir zincir çektim. Orayı unuttum. Bu sırada aynı yere bir sık iğne, aynı yere bir sık iğne ve şimdi direkt bu iki zincirle oluşturduğum boşluklara 4 tane sık iğne yapıyorum. Hemen bu 3 trabzan tepelerine birer tane, 2 3 yanından hemen sırasıyla devam ediyorum. 6 ve bu boşluğa geçtim. Boşluk içerisine de 4 tane sık iğne ve hemen yanından ilk trabzan tepesine yaptım. 2 3 bu tarafa geldim. 1 2 3 yine boşluk içerisine 2 3 4 yine trabzan tepelerine birer tane sık iğne. Bu şekilde sonuna kadar son sıramız olacak. Sık iğne ile tamamladım. Eğer siz bu sık iğne sırasını yapmak istemiyorsanız yapmayabilirsiniz. Benim daha böyle dolgun gözüktüğü için hoşuma gitti. Şu kenardansa böyle daha güzel göründü. Hemen sonuna kadar sık iğne ile devam edelim ve eldivenimizi bitirelim. Sonuna kadar geldim. Yine son sık iğnemi yaptım. Burada ilk yaptığım şu sık iğne tepesine direkt geçiş yaparak birleştiriyorum. Burada eldivenimizin ipini kesip tamamlıyoruz. İğne yardımıyla iğne takarak temizleyebilirsiniz aralardan. İplerimiz üzerinde zaten ben diğerini sizlerle paylaştım. Elde duracak şekilde haliyle de. Hemen eldivenimizi tamamladık arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir görüntüsü oldu. Tabii ki ele taktığınızda çok daha şık duran bir eldiven oldu. Böyle takmak istiyorum. Benim elimde çok, pardon, kamerayı düzelttim. Çok zayıf değil, yani hafif tombul bir elim olmasına rağmen bakın çok şık bir eldiven görüntüsü var. Zarif bir modeli var. Görmeniz için taktım bunu. Diğer eşini de sizlerle birlikte ördük. Hemen şu üzerindeki papatya, ben 3 tane minik papatya fiyonk da yapabilirsiniz ya da farklı hazır aksesuarlar ya da büyük inciler de dikebilirsiniz bu kısma. Ben bu şekilde çok hoşuma gitti. Küçük minik papatyalar yaparak eldivenimi tamamladım. Hemen sizlerle ben bir tane size göstermek için üzerine de inci dikerek eldivenimizin papatyalarını ben silikonla yapıştırdım. Siz dikebilirsiniz de inci dikerek süsleyebilirsiniz. Sihirli bir halka yaparak 1 2 zincir çekiyorum. Bir tane 2 seferde çıktım trabzan. 2 zincir çektim. Aynı halka içerisine kaydırma ile birleştirdim. Yine 1 2 zincir çektim. İkili trabzan, 2 zincir çektim. Kaydırma ile birleştirdim. 2 zincir çekiyorum. 2 seferde çıktım trabzanım. 2 zincir çektim. Birleştirdim. 5 tane bunu 5 sefer tekrarlayacağız. 2 zincir çektim. 2 seferde çıkıyorum. 2 zincir çekerek birleştirdim. Aradan ipimizi sıkılaştırarak şurada bir tane sıkı bir sık iğne yapalım ve minik bir papatya elde etmiş olduk. Arkada iplerimizi düğüm atarak
sıkılaştıralım ve ortalarına ben inci dikerek daha güzel bir görüntü kazandırdım. Dikmeden de inciniz yoksa dikmeden de yapabilirsiniz bu papatyaları. Kesiyorum. Dediğim gibi bakın ben daha önce de hazırlamıştım birkaç tane. Şu kısımlardan önce incilerimizi dikeceğiz. Sonra da bu kısımlardan papatyalarımızı eldivenimize monte edeceğiz. İplerimizi de temizledikten sonra çok güzel, çok şık bir eldiven etmiş olduk. Bir dönem eldiveni bu. Çok eski tarihlerde, eski dönemlerde kullanılan moda bir eldivendi. Beni sabırla dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olarak beğeni ve yorumlarınızı da yaparak bana destek olabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Kafanıza takılan sorularınızı yorumlar kısmına yazarsanız anında cevaplıyorum. Bu şekilde de bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.